Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Merhaba. Hiç olmadı. Merhaba. 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 Havalar artık ufak ufak soğumaya başladı. Sonbahar sebze meyveleri de marketlerde görünmeye başladı. Bu videoyu çekmeden önce uzun uzun markette vakit geçirdim ve şöyle manav reyonuna bir baktım. Dedim ki sonbahar sebze ve meyvelerinin rengini, güzelliğini ancak mezeler gösterebilir. O yüzden ben de size karnabahar, mantar, balkabağı, pırasa ve pancarla yapılabilecek en güzel ve değişik mezeleri hazırladım. Bu tariflere bayılacaksınız, iddia ediyorum. Muhteşem bir karnabahar püreli mantar gömme. Süzme yoğurt üzerine fırınlanmış baharatlı soğanlı balkabağı. Bol sarımsaklı cevizli pancar ezmesi. Ve dışı çıtır ceviz ve pastırma kaplı pırasalı peynir ezmesi. Durmayalım, başlayalım. Tarife başlamadan önce size ufak bir sürprizim var. Eğer mutfakta eksikleriniz varsa Yemek Sepeti Market'ten indirim kodunuz tam şu anda ekranda. Kaçırmayın. Öncelikle fırına gidecek malzemelerimizi bir hazırlayalım. Onlar fırında pişerken diğerlerini hazırlarız. Balkabağımız var. Mis gibi yeni çıktı. Şimdi onun dışını güzelce soyuyorum. Şöyle soyacakla çok kolay oluyor. Balkabağın tatlısını da çok seviyorum ama tuzlu olarak da ayrı bir güzel oluyor. Çorbası zaten efsane. Mezelerde de çok çok güzel oluyor. Tuzlu, böyle hem tatlı hem tuzlu. Biraz da içine acı girince öf. Şuraya bak, çok güzel olmadı mı? Bununla da sanki böyle ayrı bir şey yapılır gibi. İsraf etmeden ben bunları bir kenara alayım, deneyeyim ben sonradan. Şimdi bal kabağını böyle 2 parmak kalınlığında kesiyoruz. Dilim dilim. 2 çok dedim. 1 parmak kalınlığında yeter. Soğanı piyazlık doğruyorum. Neredesin soğanım? Buradaymış. Çok uzaklarda aramama gerek yok. Piyazlık dediğimiz yarım ay. Çok fazla ince de olmasın çünkü bal kabaklarımız kalın. Onlara göre onunla orantılı şekilde pişmesi gerekiyor. Soğanları kaseye aldım. Üzerine bal kabaklarını koyuyorum. Gözlerim yandı. Zeytinyağını döküyorum üzerine. Tuz, karabiber, toz kırmızı biber. Tatlı bu. Bal kabağının vazgeçilmezi tarçın. Tatlıda da tuzluda da birbirine yakışan inanılmaz bir ikili. Ama çok fazla koymuyoruz çünkü çok baskın oluyor. Bir tutam yeter, şöyle birazcık kokusunu versin. Üzerine limonu sıkıyorum. Soğanlı bal kabağı mezemiz Ege'de yapılan sinkonta tarzında. Ben birazcık ondan esinlenerek yapıyorum. İçine kendim farklı şeyler de kattım. Ama o mantıkta ilerliyorum. İçerisine elma sirkesi de koydum bu arada. Bir de dilimlenmiş sarımsak koyacağım. Son olarak un. Un böyle dışının birazcık kaplanmasını sağlıyor ve güzel baharat aromalarını daha böyle buram buram hissediyorsunuz. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Güzel bir fırın kabım var. Az önce hazırladığım bal kabaklarını içine güzelce koyuyoruz. Bal kabağı fırınlanmaya hazır. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi cevizli pancar ezmesi için pancarları fırına vereceğiz. Hiçbir şekilde pancarları soymuyorum. Onlar zaten fırından çıktıktan sonra bir güzel soyulacaklar. Bu yeni çıkan güzel bir ürün. Reklam değil. Hani alüminyum folyonun böyle gıdaya temas etmesinden dolayı böyle biraz muzdariptik ya. Şimdi artık pişirme kağıdını içine böyle koymuşlar. Dışı da alüminyum folyo gibi inanılmaz güzel pişiyor fırında. Tavsiye ederim herkese. Ben artık evde full bunu kullanıyorum. Pancarı kağıdın ortasına koydum. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Bol bol tuzluyorum. İçine 2 diş sarımsak atıyorum. Bir de bu muhteşem kekiklerden koyuyorum. Çiçekli çiçekli ne kadar güzel. Baksanıza mor mor. Her zaman bulmak kolay olmuyor böyle kekikleri. Çok güzel koktu. Harika. Bunu bir güzel saralım. İçine hapsolsun. Kenara koydum. Diğer pancara da aynı işlemi yapıyorum. Sarımsak. Bunlar da fırına gitmeye hazır. Bunların ikisini de 190 derecede pişiriyorum. Bal kabakları böyle kürdan batırdığımızda yumuşayacak kıvama geldiğinde hazır. Aynı şekilde pancarlara da şöyle bir bıçak veya bir kürdanla kontrol edeceğim. Onlar da yumuşadığında hazırdır. Bu arada fırın fanlı ayarda. Kapattık. Karnabahar püreli mantar gömmeyi yapıyoruz.
Bu gece bir anda aklıma gelen bir tarif oldu. Mantar gömme aslında böyle altında yoğurtlu, genelde süzme yoğurtlu yapılan bir meze. Ama dedim ki yani her şeyde bir yoğurt var. Sürekli meze dedim mi akla ilk işte haydari gibi, işte patlıcanlı, yoğurtlu patlıcan gibi mezeler geliyor. Karnabaharla mantarın tadı böyle bir anda birleştiğinde muhteşem oluyor. Dedim ki ben bunu bir meze haline getireyim. Böyle bir tarif hiçbir yerde yok. Karnabaharların üzerine suyunu koyuyorum. Biraz da tuz koyup kaynamaya bırakacağım. Püre haline gelmesi için yumuşayana kadar pişireceğim. Burada tavamı biraz ısıttım. Mantarları soteleyeceğim. Farklı mantarlar kullanabilirsiniz. Ben markette normal kültür mantarı ile istiridye mantarı buldum. Bu biraz böyle suyunu salsın, çeksin, sonra istiridye mantarları girecek. Gittikçe mantarlar küçülmeye başladı böyle. O yüzden istiridye mantarları geliyor. Bunu da bir şöyle sallayalım. Soğan ve sarımsağı koyacağım. Önce sarımsakları koyuyorum. Büyük dişleri ortadan ikiye kestim. Çok fazla böyle incecik olsun istemedim. Yumuşayacak bunlar da. Kırmızı soğan geliyor. Kuru soğan da kullanabilirsiniz. Yine birazcık tuz, çok az. Karabiber ve taze kekik. Böyle. Son bir kez salladım. Bu hazır, artık altını kapatıyorum. Daha fazla pişirmiyorum. Karnabaharların bunun daha bir 10 dakikası var. O zaman bu pişerken biz de peynirli pırasa mezesinin pırasasını soteleyelim. Bu da böyle Pinterest'te sürekli karşıma çıkan böyle peynir topları vardı. O peynir toplarını hep yapmak istiyordum. Ama biraz böyle Avrupa'ya kaçıyordu. O yüzden ben onu birazcık böyle bir Türkleştirmek istedim. Dışına birazcık çıtır pastırma yapayım, onunla bulayım istedim. İnanılmaz güzel bir tarif oldu. Sizlerle de paylaşıyorum. Bugün bu mezeyi yapacağım. Siz de sofralarınıza koyup onu böyle bir güzel ekmekle yiyeceksiniz, diyeceksiniz ki Yaso iyi ki yapmışsın bu tarifi. Ne demek, rica ederim. Tava ısındı. Zeytinyağını şöyle bir gezdiriyorum. Pırasaları ince doğradım. Bir de büyük değil küçük olan pırasaları tercih ettim. Markette öyle vardı yani, o koca koca pırasalar oluyor. Bunu soğan zannetmeyin diye söylüyorum. Büyük pırasa da olursa onu da incecik kesebilirsiniz. Şeffaflaşana kadar soteliyorum. Pırasaya biraz biber salçası koyuyorum. Bunun böyle peynir ezmesi de biraz Rum mezesine benzeyecek. O yüzden içine birazcık salça da kattım. Pırasalara biraz renk verdikten sonra bu da hazır, ocaktan alıyorum. Bir de bunun dış kaplaması var. Dediğim gibi çıtır bir pastırma yapacağım. Cevizi de şöyle bir kavuralım istiyorum. Onu da minik bir tavada bu kenarda soğurken bence kavuralım. Bakayım, evet. Gerçekten olmuş. Tava ısındı. Yine biraz zeytinyağı koyuyorum. Pastırmaları minik minik doğradım. Küçük küpler haline ve çemensiz pastırma kullanıyorum. Zaten hemencecik çıtırlaşırlar. Cevizleri ekliyorum. Cevizleri bıçakla şöyle bir irili ufaklı doğradım. Ceviz de yağını çıkaracak ortaya. Çok fazla artık kavurmamıza gerek yok. Böyle her mezeyi gördüğümde bunun içerisinde bu da olsa fena olmaz diyorum ve aslında ortaya başka bir meze çıkıyor. Zaten mezeler böyle çoğalıyor. Siz de böyle yorumlarda ben şu tarifte şunu kullanıyorum, şu malzemeyi koydum mu bambaşka bir şeye dönüşüyor diyorsanız sizin yaptığınız mezeleri de çok merak ediyorum. Yorumlara yazın lütfen. Aslında ben Yemek.com'dan önce soğukçuydum profesyonel mutfakta. Salata, meze bunlar benim için gerçekten vazgeçilmez. Bu konuda gerçekten çok büyük konuşuyorum. Bana her gün meze verin, ana yemeğe tercih ederim. Bu arada ben konuşurken cevizler yağını çıkardı. Hop, bunu da kenara alıyorum. Bunun da soğuması gerekiyor. Pırasalı peynir mezesini sunmak için lavaşları kızgın yağda kızartıyorum. Çıtır çıtır oluyorlar. Bu lavaş, çıtır lavaşı bütün mezelerde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Soğanlı balkabağı da fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. Arkadaşlarımın yorumu tatlı patates gibi gözüküyor oldu. Evet, gerçekten de öyle gözüküyorlar. Şimdi bunları da biraz soğumaya bırakıyorum. Ilık bir meze olacak çünkü bu. Altında yoğurdu var. Kesilmesini istemiyorum. Bu da soğumaya şöyle bir kenara aldım.
Şimdi yine buzlukta bekletmemiz gereken pırasalı peynir mezesi var. Onun hazırlığını hemen yapalım, buzdolabına koyalım ki tüm sofrayı şöyle bütün mezelerle birlikte görelim. Kahvaltılık lorum var. Bu böyle biraz yumuşak yapıda. Bazı lorlar böyle kuru kuru oluyor. O birazcık sizi zorlayabilir. O zaman içerisine birazcık da krem peynir koymanız gerekebilir. Bir de beyaz peynirim var. Az tuzlu olmasına dikkat ederim çünkü yeterince tuz tadı gelecektir. Salça var, dışında pastırma var. Beyaz peyniri rendeliyorum. Çatalla da ezebilirsiniz. Söylemeden edemeyeceğim. Siz dilediğiniz yumuşak peyniri kullanabilirsiniz. Nane, pul biber. Çok az zeytinyağı koyuyorum. Hazırladığımız salçalı pırasa kavurmasını da koyuyoruz. Ben eldivenle yoğuracağım ama sizin evde eldiveniniz yoksa tabii ki spatula ile de bir güzel böyle iyice karıştırabilirsiniz ama eldiven çok daha pratik olacak. Bu arada eldiven lateks değil, zaten olsa benim alerjim var. Şu an burada duramam, hastaneye giderim. Bu gıdaya uygun, lateks içermeyen, mutfakta kullanabileceğiniz bir eldiven. Evet, hamur gibi toparlandı bu. Şimdi ben bunu strece alıyorum. Düzgün şekil vermek için böyle bir silindir haline getireceğiz. Koca bir bonibon şeker gibi olmadı mı? Çok tatlı. Pırasalı peynir topum hazır. 1 saat buzdolabında bekleyecek. Mantar gömmesinin tabanı olan karnabahar püresini yapacağız. Suyunu süzdüm. Hala sıcak. Üzerine tereyağı ekliyorum. Biraz tuz ve krema. Ve pürelere müthiş aroma katan muskattan birazcık rendeleyeceğim. Şimdi blenderla püre haline getireceğim. Siz dilerseniz püre ezme aletiyle de yapabilirsiniz. Ben biraz daha böyle pürüzsüz bir kıvam olsun istiyorum. Karnabahar püresi de hazır. Peynir ezmemizi de şöyle kenara koyalım. Buzdolabında bekledi. Gayet güzel şeklini almış. Kavurduğumuz pastırma ve cevizi de kaseye alıyorum. Kıydığım maydanozu da içine ekliyorum. Bulayacağımız harç hazır. Pırasalı peynir ezmesini de streçten kurtarıyorum. Şöyle koydum. Şimdi döndüreceğim, göreceksiniz. Çok güzel gözüküyor. Bakın. Hop, gördünüz mü? Olabildiğince her yerini kaplıyorum. Peynirin görünmeyeceği şekilde kaplanması önemli. Kalanı bir kaseye koyup böyle ekmeğin üstüne misafirleriniz veya siz sürdükçe ekleyebilirsiniz. Dışındaki kaplama yetmeyecektir çünkü o kadar lezzetli ki. Şimdi ben bunu servis tabağına alacağım. Yanına da çıtır lavaşları koyacağım. Böyle kaşıklaya kaşıklaya yiyeceğiz. Bal kabaklı meze soğudu, artık tabaklıyorum. Sarımsaklı süzme yoğurdum var. Tabağın enine doğru yayıyorum. Bal kabağı mezesinin üzerine gezdirmek için zeytinyağı ve kırmızı toz biberi bir güzel kızdırıyorum. Üzerine de kurutulmuş acı biberleri koyuyorum ve hazır. Şöyle biraz gezdiriyorum, yoğurda da gelsin. Turuncuyu güzel bir şekilde ortaya çıkaracak kabak çekirdeğiyle de süslüyorum. Hem yoğurtta gözüksün hem de kabağın üzerinde. Biraz susam koyuyorum. Demiştim ya size videonun başında, bu kabakları soyarken ben onları hiçbir şekilde israf etmeyeceğim. Ben bunlara başka bir şey yapacağım diye. Moladayken arkadaşlarım hemen bir anda denedim, sonra çekmeye karar verdik. Soyduğum kabakların dışını mısır nişastasıyla bir güzel buladım. Ardından kızgın yağda kızarttım. Böyle duyduğunuz gibi çıtır çıtır bir şey oldu. Tadına da baktım, gerçekten çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda tabağı süslememiz için de çok güzel oldu. Şimdi bu çıtırları şöyle tam ortaya koyuyorum. Çok fazla da kabakları kapatmasını istemiyorum. En son dokunuşumuzu yapıyoruz. Kurutulmuş biberler. Onları da üzerine koyuyorum. Buraya gelirken hiç bu tarifin üzerinde böyle bir çıtır olacağını düşünmemiştim. Ama işte mutfak böyle yaratıcılığınızı gerçekten konuşturmanızı, bir anda böyle ilham gelmesini sağlıyor. İyi ki mutfaklarımız var. Karnabahar püreli mantar gömmenin tabağını yapıyorum. Şöyle kaşıkla biraz şöyle bir oyuk açıyorum. Aralarda istiridye mantarları var, sarımsak var. Ülkemizde, Türkiye'de her yerde mezelerimiz çok zengin. Ben her yerin mezesine bayılıyorum.
Her yöremizin mezesi ayrı güzel, ayrı lezzetli. Çiçekli, güzel kekiğimi kullanmasam olmazdı gerçekten. Bunu artık son dokunuş olarak nar ekşisiyle bitiriyorum. Pancar mezesini hazırlıyoruz. Pancarlar fırında pişti, içleri yumuşacık oldu. Soğumaya bıraktım. Şimdi içlerini açacağım ve kabuklarını soyacağım. Pancar muhteşem bir renk verici. O yüzden tekrardan eldivenleri takıyorum. Şimdi bunları ovalayarak kabuklarını soyuyorum. Zaten o kadar çabuk çıkacak ki şöyle yapmanız yeterli. Kuru bir bezle şu şekilde ovalayarak da çok kolay bir şekilde soyabilirsiniz. Hem tatlı tadı var, böyle ekşi şeyler çok yakışıyor, acı çok yakışır. Pancardan tatlı bile yapabilirsiniz. Pancar ezmesi için ceviz, sarımsak, elma sirkesi ve dereotunu robottan geçiriyorum. Balzamik sirkesi de pancara inanılmaz yakışıyor. Ama ben her evde bulunabilen malzemelerle yapmak istedim. Eğer sizin evde böyle bir şişede balzamik sirkeniz varsa her zaman sürekli kullandığınız, muhakkak onunla yapın. Bu karışımı da hemen kaseye alıyorum. Buna keçi peyniri de çok yakışır. Şimdi birazcık tuz ekliyorum ve yoğuruyorum. Pancar ezmesi hazır. Şimdi bunu servis etmek için küçük bir kaba alacağım. Ters çevireceğim. Böyle ufak ufak porsiyonlar olacak. Üzerinde süsleyeceğim. Orta kısımlarını da hafif çukurlaştırıyorum. Dereotu, doğradığım cevizlerden, nar tanesi. Narlar böyle biraz ekşilik verecek yerken ağza gelecek böyle pıtır pıtır. Tadım vakti. Şu anda en güzel kısma geldik bence. Hangisinden başlasam diye şu anda sabırsızlanıyorum. Bence önce bir peynir ezmesiyle başlayalım. Oh. Bu kesinlikle böyle toplu misafirlerinizle veya sevdiklerinizle birlikte olan sofrada başlangıç olmalı. Lavaşı da bayatladığında atmayın. Direkt bu şekilde böyle kızartın, taptaze oluyor. Bakıyorum tadına. Yemelere doyamazsın. Arada konuşmak için su içtim ve buraya damlattım. Dış kaplaması o kadar uyum sağlamış ki içine. Pastırma ve ceviz inanılmaz yakışmış pırasaya. Peynire pırasanın bütün aroması geçmiş ve çok çok lezzetli bir birleşim olmuş. Sabah soğan yemekle ilgili bir probleminiz yoksa bu sabah kahvaltısında da enfes olur. Diğerine geçiyorum. Karnabahar püreli mantar gömmeyi şimdi ben de gömüyorum. Anlatılmaz şiir gibi bir şey bu. Ben mantar aşığı biriyim zaten ama karnabahar püresiyle mantarın uyumunu daha önceden tatmadıysanız, denemediyseniz bunu kesinlikle öneriyorum. Sonradan nar ekşisi dokunuşumuz da mükemmel olmuş. O karnabaharın tatlılığını almış, üzerine biraz ekşilik vermiş. Müthiş bir uyum. Ana yemek olarak bile yenir ama meze olarak, ara sıcak olarak harika. Fırınlanmış soğanlı bal kabağı yiyorum şimdi. Şu üzerindeki çıtırdan da alacağım. Şöyle koydum. Harika olmuş. Bu çıtırları bunun üzerine katmamız gerçekten bir seviye daha atlatmış bu mezeye. Çok çok beğendim. Zaten yumuşacık pişmiş bal kabakları. Dışı da o unladığımız için bir tık daha kabukumsu bir yapıda. Sarımsaklı yoğurtla karışınca çok çok güzel olmuş. Ve tabii acı da inanılmaz güzel bir lezzet katıyor buna. Çok güzel de bir iştah açıcı aynı zamanda. Ben bunun yanına kıtır ekmekler yaptım. Bununla da böyle ekmeğin üzerine, ben onu da göstermeden yapamayacağım. Şöyle bir yoğurt koyduk. Ondan sonra kabaktan aldık. Ve biraz da çıtır aldık mı bu şekilde de hem sunabilirsiniz, bu şekilde yiyebilirsiniz. Böyle. Bu da enfes bir vejetaryen ana yemeği olabilir. Ben zaten bunları vejetaryen olmadığım halde kesinlikle ana yemek niyetine yerim. Geçiyoruz pancara, pancar ezmesi. Şöyle ortadan ondan aldım. O kadar büyük parça atıyorum ki ağzıma zor yutuyorum.
Sarımsak ve pancar bence muhteşem bir ikili zaten. İkisini de çok yoğun bir şekilde hissettiğiniz bir meze bu da. Çok güzel bir iştah açıcı ve genelde pancarı böyle yoğurtlayıp bu şekilde sunuyorlar. Ama pancarın o tadı birazcık kaçıyor. O yoğurt daha ön plana çıkıyor. Bu mezede pancar, ceviz ve sarımsağı ağzınızda çok güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yoğurt olmadan da pancar tek başına muhteşem bir meze olabiliyor. Evet, videonun sonuna geldik. Gerçekten sonbahar mahsullerini doyasıya hissedebileceğiniz birbirinden güzel mezelerle bu videoyu bitirmiş bulunuyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğenip ilham aldıysanız, ben bunu deneyeceğim diyorsanız yorumlarda benimle paylaşın ve aynı zamanda hala abone değilseniz de abone ol tuşuna basmayı, bir de yanında beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.